çok yakında küçücük bir kasabaya geldik. Sanki bir romanın içinde gibiyim. Ülkeye girişimiz nasıl oldu vesaire. İlginç bir şekilde Türk olduğumuz bilen çok iyi davranıyor. İsveç'e gittiğimiz için çok fazla Türk yok etrafta. Fazla Türklere bize vermiyor gibiler. Havaalanına geldik şimdi. Önümüzde de kaya gidenler var ufaktan. Onlara da özenmedim değil. Ekipmanlarını koymuşlar. Valizlerimizi verdik şimdi. Çıkış harç burada aldık. O da 1250 TL olmuş. Söyleyeyim. İsveç'e gittiğimiz için çok fazla Türk yok etrafta. Fazla Türklere bize vermiyor gibiler. Bagaj verirken de orada da çok tatlı görevli bir kız vardı. Bir şey falan dedi. İlk vizeniz mi? İyi almışsınız falan dedi. Bu arada kanalda vize aldığımızın videosu da var. Eğer izlemek isterseniz onun da linkini aşağı bırakırım. Bayağı şaşırdı yani. Genelde vermiyorlar ilk vizeye falan tarzında. Bize 3 haftalık verdiler. Güvenliklerden geçtik. Çantamız falan filan yok. Çok rahatız. Şöyle birazcık duty free'ye gezeceğiz. Bir kahve falan alırız büyük ihtimalle. Antalya Havalimanı'nda herkes inanılmaz tatlı. Güvenlikten geçerken de oradaki güvenlikli hanımefendi böyle saçıma iltifat etti. Çok beğendi. Renginin numarası falan sordu. Yani girdiğimden beri böyle ben huysuz girmiştim birazcık. Uykusuzdum falan, böyle yol ufaktan sallamıştı. Karşı Antalya yolu çok kötü. Ama böyle herkesle sohbet ederek de ilerliyoruz falan. Çok şen şakrak geçiyordu. Kendime getirdi yani. Şu anda çok rahatız. Böyle üstümde çanta mantı olmadan takmayı da çok seviyorum. Biraz etrafı gezeriz. Şu an tam böyle tatil başladı gibi hissediyorum. Bir de çok üzüldüğüm bir şey söyleyeceğim. Etrafta Türk yok yani. Türk doğru düzgün göremedim. Zaten kimseye doğru düzgün vize vermiyorlar. Sadece de Türk biz varız gibi. Herkes yabancı. Keşke hep birlikte daha fazla gezebilme şansımız olsaydı. Ama çok zorlaştırıyorlar bizim için her yerden. İkisi de sende mi? Yok. Benimki sende değil herhalde. Ama benimki de bende. Kahvemizi de aldık. Artık yolculuğa hazırız. Hava günlük güneşlik. Şimdi uçağa bineceğiz ve kutuları uçuyoruz. Uçakta yaş ortalamasını biz düşürüyoruz. Ortalama 70 falan. Hepsi de İsveçli büyük ihtimalle. Çok fazla Türk yok. Hepsi çok güçlü. Direkt Aurora falan yapılar gideceğiz. Arkadaşlar şimdi indik. Valiz bekliyoruz burada. Bir tane futbol takımı ekibi var. Sanırım Türkiye'ye maça gelmişler. Onlar da bizim uçakla gelmişti. Valiz beklerken biraz konuşalım istedim. Ülkeye girişimiz nasıl oldu vesaire. Güvenliktekiler çok tatlıydı, bu pasaport memurları güvenliktekiler de değil. Çok tatlı bir kadın vardı. İşte pasaportumu verdim. Birkaç bir şey sordu, hani neden geldin, kaç gün kalacaksın vesaire şeklinde. Dönüş biletin varsa dönüş biletini görebilir miyim dedi. Yani birazcık şeye baktım. Ne yapacaksın, nerede kalacaksın? İşte ben Kiruna'ya gideceğim dedim. Hani kaç gece kalacaksın dedi. Sonra işte döneceğim, gece Stockholm'da kalıp öyle geri döneceğim falan dedim. Herhangi bir sorun olmadı. Ama soruyorlar yani ne yapacağımızı. Sıkıntısız geçtik, sıra falan da yoktu. Hemen girdik ve geçtik. Çok mutlu oldum. Biz böyle bir ayak bastığımız an, yani ben ilk defa geliyorum İsveç'e ve böyle her şey çok farklı. Her şey çok farklı dedik, havaalanı yani, ama ilk defa gördüğüm bir havaalanı falan. Bir kez gelmişim, böyle insanlar farklı, bakışları farklı falan. Yani çok iyi hissettiriyor
duygu bana. Bir yere ilk kez geliyor olmak çok değişik ve güzel bir duygu. Şimdi geldik. Valizi falan aldık. Çıkıyoruz. Light Center diye bir yer var burada. Oraya gideceğiz. Çünkü Stockholm'da direkt merkeze geçmeyeceğiz. Buradan Kiruna'ya gideceğiz direkt. Ve hani trenimizde de daha 4-5 saat var. Burada valiz bırakma yerlerine valizimizi bırakacağız ve biraz gezeceğiz etrafı, yemek yiyeceğiz falan. Benim kara eldivenim yok, bir kara eldiveni almak istiyorum bulursam. Her şey mükemmel gidiyor şu ana kadar. Havaalanı ve seminarını falan gördüm. Böyle o deniz maçalarını falan gördüm. Değişik değişik şeyler gördüm. Onları da keşfetmek için aşırı heyecanlıyım. Yine ufaktan bir tık da burukluk hissettim. Bizim ülkemizde niye böyle sağlıklı çeşitler yok diye. Ben markete girdiğimde atıyorum spordan çıkıyorum, bir markete giriyorum. Ne alsam anlık acıkmışım, böyle sağlıklı bir protein bir şey almak istiyorum. Yok yani, bir tek bir iki markanın protein sütü var. Onlar da güzel proteinler değiller. Şimdi metroya geldik. Buranın da metroları meşhur biliyorsunuz. Sky 5 dakika diyor. Walkway to... Bak. Yukarı çık diyor sanırım Sky City'ye. Normalde bu Arlanda Express ile direkt merkeze gidebiliyorsunuz, Stockholm merkeze. Alalım. Nereye gidiyoruz? Erasmus'a gidelim madem. Sky City burası sanırım. Etrafta işte şeyler falan var. Mağazalar var, böyle göstereyim. McDonald's var. Birkaç sushi'yi geçtik. Ufak bir AVM gibi sanki havaalanının içinde. Ama duty free gibi bir yer değil yani. Hangisi İslamiyet diye sorsam ayı seçerim yani. Hani birinde Aşkım. 11 sözünün birinde haç işareti var. Diğeri Yahudiler yani. Tekne dümeni değil hani zaten olmaz. Şöyle bir yer var arkadaşlar. İstediğim çok yaklaşmak istemiyorum. Bütün dinlerin bir arada girip böyle ibadet edebileceği bir yer yapmışlar. Yavaş yavaş havaalanından bile çok güzel şeyler buluyorum. Ben buradan nasıl döneceğim bilmiyorum. Çok tatlılar. Mutfak havlusu mu bu? Arkadaşlar şimdi kendime eldiven bakıyorum. Eldivenim yoktu biliyorsunuz. Çok tatlı eldivenler buldum. Şöyle göstereyim. Sadece bir tık pahalılar. Hangisini alacağımı bilemedim o yüzden. Çok da tatlılar. Şunun içi böyle yumuş yumuş duruyor. Bunu bayağı beğendim. Aslında şunu çok beğendim. Böyle işlemeli. Bu şapkaya bayıldım şu an. Hello tekrardan. Şimdi Sky City'deyiz. Burada bir yere oturduk, valizleri falan bıraktık. Ben biraz dolaşmak istedim. Böyle etrafta birkaç tane gift shop falan var. Gift shop'un birine girdim. Orada böyle ilk vlog deneyimlerimde olduğu için böyle utanç sıkılım falan konuşarak birazcık vlog çektim. Sonra böyle bir yere gidince yabancılarla sohbet etmeyi de çok seviyorum. Kasada bir tane kız vardı. Gittim ona işte eldiveni danışayım falan dedim. Sonra kız direkt dedi ki Türk müsün? Sanırım duydu benim vlog çekerken. İşte oradan bir muhabbet açıldı. O da Kürtmüş. İşte onunla biraz sohbet ettik. Doğma büyüme buralıymış. Böyle burada Türkçe öğrenmiş. Biraz böyle yarım Türkçe konuşuyordu. Yani yurt dışındayken böyle yani rastgele herhangi biriyle sohbet etmek inanılmaz hoşuma gidiyor. Böyle bir şey ikram etti. Oradan henüz elden almadım. Biraz daha gezeceğim. Viskili bir whisky wine gum. Viskili bir sakız hediye etti. Şimdi bunu deneyelim birlikte. İçinde birkaç tane var.
Sirke gibi kokmuyor mu? Hiç güzel kokmuyor. Alkolsüzmüş ki. Biraz tütsülü. Burada yazıyor da zaten tadını da aldım. Wine'dan diyor yani. Ama alkol yok. Her şeyi de vegan yapıyorlar maşallah. Bayıldım buraya şu an ilk dakikadan. Bunun adı ne işin var? Yani biraz şaşırdım. Ne yapacaksın? Çok soğuk falan dediler. Ve tatlı tatlı konuşuyor. Yarım yamalak ya Türkçesine. Soğuk falan yapıyor böyle. Ben de kuzey ışıkları için geldik yani dedim. İşte bir tane kitap okuyorum ya orada da böyle Kiruna'yı falan ne yani taşralı gibi muamele yapıyorlar Kiruna'ya falan böyle Stockholm'da yaşayanlar. Yani taşrada ne işin var aslında. Yani kuzey ışıkları için gidiyoruz. O da işte Stockholm dışında İsveç'te hiçbir yer yok. Her yer köyde de. Diğer yerler çok küçük ve insan yok doğrusu falan dedi. Ama burası çok güzel. Ben burayı çok seviyorum falan dedi. Sadece biraz soğuk dedi. Bu normal soğan dedim. Çok değişik soğan verdi. Bunda magnezyum, fosfor ve niasinamid var. Aldım magnezyumu. Yani tadını beğenmezsek bile trende içeriz bu bizi uyutur. İyi olur. Şöyle göstereyim. Normal suyla aynı fiyatı 46 seker aldım bunu. Sonra şunlardan aldım. Bunlar bayağı ünlü. 3,5 kiloda vardı. Ben aslında internet tadına bakalım diye almıştım ama hani buradaki çocuk dedi ki 3,5 kiloda var al istersen. Ben dedim tamam alayım. Bir de bunu aldım. Bunu da bir YouTube videosunda görmüştüm. Buranın bir şeyi diye aldım. Ben düz bildiğimiz cips yani. Canım tuzlu bir şeyler çektim. Cheetos galiba. Suyun tadını merak ediyorum. O da iyi. Şimdi bunu deneyelim. Gofret gibi bir şey. Çikolata kaplamalı. Güzel. Ama biz gofret. Tadına bakacağız. Bunu da kısmım. Millet oruç. Çok iyi çikolata. Ve artık vakit geldi. Kiruna trenine binip Kiruna'ya gideceğiz. Treni göstereyim. Bu değil galiba tren ama çok güzel görünen bir tren var burada. O yapmışlar burayı. Bu tarafta kapanıyor. Kapı açılınca çıkıyorsunuz. Daha yeni şimdi buraya inerken böyle QR okutacağız. Biletin QR'ını okutup ineceğiz. Sky City'den. İşte bir tane görevli vardı. İşte bizi yanına çağırdı dedi. Hani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sonra böyle isimlerimize falan bakarken dedi ki Türk müsünüz? Dedik evet Türk'üz. İşte o da İranlıymış. Bizimle Türkçe konuşmaya falan başladı. Hoş gelmişsiniz başım gözüm üstüne falan gibi şeyler falan söyledi. İşte bize kör okutturmadı bile geç falan dedi böyle. Biraz sohbet ettik. İlginç bir şekilde Türk olduğumuzu bilen çok iyi davranıyor. Yani duymayan da çok iyi davranıyor bu arada. İsveçliler de çok iyi. Birkaç tane mağaza gezdim. Çok tatlı şeyler aldım. Bunları da göstereceğim. Hepsi çok güler yüzlü böyle. Çok yardımcı oluyorlar. Sohbet ediyorlar. Hiç böyle kapalı falan değiller. Ben böyle birazcık böyle sohbet açmaya çalışıyorum. Böyle muhabbet başlatıyorum. Sonra hepsi devam ediyor. Karşılığında tekrar onlar da böyle soruyor falan. Güzel yani. Böyle saçımdaki tacı aldım. Çok hoşuma gitti. Böyle kendimi şu an prenses gibi hissediyorum. Biraz yorgun bir prenses ama. Şükürler olsun artık inebildik. Tren buydu. Narvik. Narvik treni. Çok fazla delay yedi. 1-2 saat delay yedi. Yaklaşık 17 saattir falan trendeyiz sanırım. Trenimiz burada. Burada taksiler bekliyor. Evim çok yakında küçücük bir kasabaya geldik.
Sanki bir romanın içinde gibiyim. Bakar mısınız? Burası neresi?